Merhaba, yeni bir Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. 9 Eylül 1922, güzel İzmir'imizin kurtuluşu. İzmir'in kurtuluşundan birkaç hafta sonra 20 Ekim'de Refet Paşa Kurtuluş Ordusu'yla birlikte İstanbul'a girer. Ve bir İstanbullu Refet Paşa'nın önünde kurban keser. Zaro Ağa'dır o kurbanı kesen. Zaro Ağa 1922 yılında 145 yaşındaydı. Evet, yanlış söylemedim. 145 yaşındaydı. Zaro Ağa insanlık tarihinin bilinen en uzun süre yaşayan insanlardan biriydi. 1777 yılında doğmuştu ve 1934 yılında vefat etmişti. 157 yaşında öldü Zaro Ağa. Zaro Ağa aslında Bitlisliydi. Bitlis'te doğmuştur ve bir çocukken Bitlis'ten yürüyerek İstanbul'a gelmişti. Önce Yeniçerilik yaptı Zaro Ağa. O ünlü Akka Savaşı var ya, hani Napolyon'la savaştığımız 1798'de değil mi? Evet, işte o Akka Savaşı'nda Zaro Ağa da vardı. Napolyon'a karşı savaşmıştı. Düşünsenize, Napolyon'a karşı savaşan bir Yeniçeri, Kurtuluş Ordusu'nun başındaki Refet Paşa'nın önünde kurban kesiyor yıllar sonra. Tabii 1826'da 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kapatıldı. Zaro Ağa, Yeniçeri Ocağı olayları sırasında der ki kendisi, Ayasofya Camii'nin zindanlarına saklanarak hayatını kurtarmış. Onun söylemesi. Sonra ne iş yapıyor? İnşaatlarda çalışıyor bu arada. İnşaatlarda da çalışıyor. Örneğin Selimiye Kışlası'nın yapımında çalışıyor. Selimiye Kışlası'nı ne zaman görsem aklıma Zaro Ağa gelir benim. Sonra Nusretiye Camii. Ortaköy'deki o güzel cami var ya, Ortaköy Camii ne kadar güzeldir. Onun yapımında da Zaro Ağa çalışmıştır. Ve hamallık yapıyor. Hamallar Cemiyeti'nin reisiydi. Neler taşımadı ki bir düşünsenize. Ben ne zaman İstanbul'da bir hamal görsem, bir yük taşıyan emekçi hep aklıma Zaro Ağa gelir biliyor musunuz? Neler taşımadı ki? Ama özellikle bir eşya ona taşıttırılırdı. Başka kimse çağrılmazdı. Zaro Ağa gelsin, bunu o taşıyacak. İtinayla taşınması gereken bir eşyaydı o. Neydi biliyor musunuz? Piyano. Evet. Yani neredeyse İstanbul'un bütün piyanolarını Zaro Ağa taşımıştı. Kolay değil tabii piyanoyu oraya çıkarmak. Yani itina ister. Güvenilir biri. Kimdi? Zaro Ağa. Düşünsenize. Bir gözünüzün önüne getirin lütfen. Dünyanın en uzun süre yaşayan insanı ve sırtında kocaman bir piyano. Ne olduysa 1930 yılında oldu. Zaro Ağa'yı aldılar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüler. Amerika'ya gitti Zaro Ağa. Yanında onun torunu olduğu söylenen, aynı zamanda da güreşçiymiş, Ahmet Musa. Torunuyla beraber gitti. Gazeteler böyle yazdı. 2,5 yıl kaldı oralarda. Aslında bir çetenin eline düştü Zaro Ağa. Onun sırtından para kazanmak istediler. Hani vardır ya Amerika'da böyle sirkler, gösteriler. Ve şimdi dünyanın en yaşlı insanı geliyor. Böyle ışık altında Zaro Ağa sahneye çıkıyor. Sirk çadırlarında. Doğasından uzaklaştırılmış, kaçırılmış bir sirk hayvanı gibi. O zavallı insan. Bir tutsak, bir esir gibi. Amerika'da acılar içinde. Ve geri dönüş yolunda onu kaçıran çete İngiltere'de de gösteriler yapıyor. Ne oluyor? Eddie Collins adlı bir çete üyesi Zaro Ağa'nın torunu olduğu söylenen Ahmet Musa'yı öldürüyor Belfast'ta. Aslında Ahmet Musa Zaro Ağa'nın torunu falan değil. Hepsi bir çete üyesi. Ve Zaro Ağa üzgün bir şekilde İstanbul'a geri dönüyor. Zaro Ağa hastalanıyor. Son nefesini veriyor. Nerede veriyor son nefesini biliyor musunuz? Şişli Çocuk Hastanesi'nde. Şişli Etfal Hastanesi'nde. Zaro Ağa'nın Amerika'ya götürülüşü, o kaçırıldığı süreç benim aklıma hep King Kong filmini getiriyor. King Kong filmini bilirsiniz. O filmin sonunda New York'taki ünlü gökdelen Empire State Building'in tepesinde King Kong
çaresizlik içinde uçaklar saldırıyor King Kong'a. Ben ne zaman o sahneyi görsem hep aklıma Zorro gelir. O da King Kong gibi doğasından, hayatından kaçırılmış, gösteri amaçlı Amerika'ya getirilmiş. Ve ne garip, Zorro Ağa Amerika'dayken 1931 yılında o New York'un gökdeleni Empire State Building açılmıştı. Zorro Ağa hayatını kaybediyor. Gözlerini dünyaya 157 yaşında yumuyor. Ve o öldükten yıllar sonra bir yoğurt firması, o yıllardaki bir yoğurt firması bir gazeteye ilan veriyor. Okunan şudur: neden bunca yıl yaşadım biliyor musunuz? Çünkü yoğurt yedim. Siz de yiyin, yaşarsınız. Zorro Ağa. Reklamın başında şu yazılıydı: mezardan bir ses. Zorro Ağa hayatını kaybetmiş ve öldükten sonra bile hala onun sırtından medet umanlar vardı. Selimiye Kışlası'nın Ortaköy Camii'ni ne zaman görsem ya da bir piyano görsem benim aklıma hep Zorro Ağa gelir. Ruhu şad olsun. Geldik bir Mahya ışıklarının daha sonuna. Yarın yeniden aynı gün aynı saatte buradayız ha. Hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.